Bayanlar beyler merhabalar. Farklı ve hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz iPad God 2 çizgi filminin 4. bölümündeki yerleşik sembolizm ve şifre analizleriyle karşınızdayız. Desteğinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çizgi filmi yapan kuruluş olan Heliofant firmasına baktığımızda Kanada merkezli Montreal şehrinde bir animasyon stüdyosu olduğunu görüyoruz. Sanki her şey iPad God 2 çizgi filmini çekmek içindi. Düşünsenize, yıllarca uğraşın, bir kısa animasyon yapın, sonra hiçbir şey yapmayın. Peki ya her şey bir filme kadar mı? Firmanın web sitesine baktığımda tek reklam var. Zaten sitenin kurgusu iPad God 2 çizgi filmi tarzında olmuş. Kuruluş sanki bizlere ilk ve son animasyon filmi gibi karşımıza getiriyorlar bu filmi. Heliofant firmasının ismini özel olarak seçmişler ve bunun altyapısına bakalım hep birlikte. Kuruluşun ismindeki şifreler Helio terimiyle başlıyor. Helio, güneşin kişileşmesi olan Yunan tanrısı Helios'un adını vermek için de kullanılmaktadır. Zamanla Helios, daha çok ışık tanrısı olan Apollo ile özdeşleştirilmiştir. Roma mitolojisinin eşdeğeri olan Sol ve Sol Invictus ile bağdaştırılır. Invictus'a gelecek olursak, Invictus, fethedilmemiş, yenilmez anlamına gelir. Jüpiter, Mars, Herkül, Apollo ve Silvanus dahil olmak üzere çeşitli Roma tanrıları için kullanılan bir sıfattı. Ayrıca firma burada kendi logosunun içerisinde Sirius A ve Sirius B yıldızları görüntüsü çizerek bu açıklamayı destekler nitelikte bir şifre kullanmışlardır. Helio'dan sonra Fant hecesine gelecek olursak, Fant, fantazi kelimesinin kısaltmasıdır. Fant terimiyle aynı zamanda Budizm ve Yanizm'e eşit derecede yaygın olan Hindu tanrısı Ganesha yani fil tanrısı ve Siva'ya atıfta bulunmuşlardır. Film içerisinde Budizm, Hinduizm ve sembollerini çokça kullanmışlar. Bu referanslara bağlı olarak Heliofant'ın kısa filmi ve onun gizli çağrışımlarını sizlerle birlikte incelemeye devam edelim. Son olarak dumanların ve sisin içerisinden gelen sahte Mesih'i görmüştük. Kamera kadrajı önce izleyicileriyle yeni tutuşmakta olan üst üste çizilmiş iki kalpten içeri girdi. Bu başlangıç girişi önemli gerçekten. Bu sahnenin analizi için bağdaştırma kurun lütfen. İkinci bölümde bahsetmiş olduğum çakra seviyeleri vardı hatırlarsanız. Film bizim çakra seviyelerimizi düşürürken filmde öne çıkan karakterlerin üstün varlık olduğu imajını çizerek kendi çakra seviyelerini yükseltiyorlar. Burada 4. çakra seviyesi olan kalp çakrasına dikkat çekmişler. Yani Anahata. 4. ve 1. çakradır. Kalp çakrası Anahata, zarar görmemiş, vurulmamış ve yenilmemiş anlamına gelir. Buradaki amaç, bu sahnenin öncesinde dumanlar içerisinde yıkılan ikiz kulelerin ardından bu şifre ile ailenin bir güç gösterisi yaptığını görüyoruz. Yani yenilmedim, etkilenmedim diyor Rothschild ailesinin şeytanı. Gördüğünüz gibi sahte Mesih trans halinde. Kamera kadrajı kalpten içeri girdikten sonra tekrar olarak baştaki Illuminate şeytan gözünden içeri girdiğinde bu sefer Amerikan şeytanı olan Deccal kafasını bir monitörde görüyoruz. Buradaki Deccal yılan bağlantıları ile yumurtasından çıkmış olan çocuğun beynini sömürerek komutlar, emirler verdiğini görüyoruz. Yumurta ile ilgili geniş açıklamaları 4. bölümde anlatmıştım sizlere. İlerleyen bölümlerde bağdaştıracak olduğumuz şu önemli noktayı unutmayalım lütfen. Yumurta en eski çağlardan beri önemli gıda maddesidir. Bu Amerikan Deccal'ine gelecek olursak, ekran veya monitör benzeri yerde olan bu Deccal'de altın diş ve küpe gibi eklentileriyle zengin bir görünüm verilmiştir. Böylelikle kibirli ve gösterişi sevdiğini hissettirmek istemişler izleyicilere. Çocuğa bağlanan ekrandaki tek gözü Draco'nun gözünün altında Ordo ab Kao yani masonların her zaman kullandığı kaostan düzen doğar cümlesini görüyoruz. Tıpkı Amerikan 1 doların üzerindeki Novus Ordo Seclorum yazısı gibi. Peki neden 1 dolar? Neden o kadar büyük banknot varken en küçüğünü kullanmışlar? Masonların 1 dolar kullanmalarındaki amaç yeni dünya düzeni içindi. Onlara göre erişmiş insanları etkilemek veya etki altına almak zaman alacağı için çocukları gençliğe hedef aldılar. Her çocuğun mutlaka cebine 1 dolar olacaktı. Bu para banknot olmalıydı ki değerli gözüksün. Böylelikle
çok daha fazla insanın gözüne girerek, çok daha fazla insana kavuşarak etki altına alınan nesiller yetiştirilecekti. Bu Amerikan Deccal'iydi. Draco'nun komutlarını görüyoruz. Şimdi hayal edin kendinizi dışarıda. İstemsiz ayaklarınızın götürdüğü birçok anı düşünün. Evet, hepimizin başına gelmiştir bu. Ormanlar, parklar, bahçeler varken o anlarda alışveriş merkezlerine, mağazalara, fast food zincirlerine veya marketlerde buluruz kendimizi. Bir şeyler alırız kendimize. Çoğu kez bir mağazada veya bir markette seçim yaparken o anı düşünün. Kararlarınızı etkileyen, yönlendiren anı düşünün. Kitle iletişim araçları olan radyo, televizyon, internet gibi platformlarda bizi nasıl yönlendirmeye çalıştıklarını biliriz. Ancak tıpkı Draco gibi burası çok önemli, dikkat edelim buraya. Farklı ses frekansları ile çakra seviyemizi düşürürler. TV ekranlarındaki filmler, müzikler ve telkinler ile emirler vererek beynimize hükmederler. Mutlaka birçoğumuzun başına gelmiştir, öyle değil mi? Eylem bittikten sonra o anda kafamızda beliren sorular olur. Ben buraya niye geldim? Hiç ihtiyacım yokken ben bunu niye aldım dediğimiz olmuştur. Ya da yaptığımız bir yanlış sonrası ben bunu nasıl yaptım, ben bu hatayı nasıl yaptım diye söyleniriz birçok kez. Çünkü Deccal insanlara evlerimizde, sokaklarda, eğlence mekanlarında 440 Hz ses frekansıyla, kitle iletişim araçları ile istediğini aldırıyor ve yaptırıyor. Uyuşturulmuş çocuğa dikkat ediyoruz şimdi. Yanında hap ve şırıngaları görüyoruz. Uyuşturucuya dikkat çekerek tüm benliğini saran Deccal, çocuğun üzerinde market, para ve borsa işaretleriyle aynı zamanda köle olduklarını bildiriyor. Dünya üzerinde 440 Hz ses frekansını TV programlarının içerisinde, radyo ve müziklerde kullanılarak insanların epifiz bezini körelttiler. Yeni dünya düzenine giden bu yolu ses frekansları ile kısaltarak yeni nesilleri hükmetmeyi kolaylaştıran aileler bunu yaparken hiç zorlanmadılar. Madonna'ya baktığımızda 440 müzik frekansını kullanıyor. Madonna çizgi filmden sadece 16 gün önce, yani 8 Haziran 2012 tarihinde İstanbul'da konser vermeye geldi. Hipnotize edilmiş insanlar ruhları zehirleyen 440 müzik frekansı için ayrıca para verip o sanatçının dans kisvesi altında ayin yapmasını izleyip mutlu oldular. Nikola Tesla'nın şu cümlesini hatırlıyoruz. Eğer evreni anlamak istiyorsan enerji, frekans ve titreşim üzerine düşün. Çocuğun gözlerine fokuslandığımda çocuğun sağ gözünde bize göre sol göz, reklamlar, şartlandırmalar anlamına gelen conditioning ve advertisements yazılarını görüyoruz. Böylelikle bizlere reklamları nasıl şartlandırarak izlettirdiklerini anlayabiliriz ve ardından çocuğun gözlerinde Nasdaq 42.61 yazısını görüyoruz. Bize anlamsız gibi gelse de borsayla alakalı olduğu çok belli. Geri sayım mantığına göre Nasdaq'tan sonra geriye saydığımızda 1 Haziran 2024 tarihine ulaşıyoruz. Bu tarihten sonra piyasalara bir mesaj daha veriliyor. Dolar 100 14.30'dan sonra, ben bunu saat olarak nitelendiriyorum. Ve bir yazı daha geliyor. S&P 500 Nasdaq borsasının endeksidir bu. Standard & Poor tarafından yapılmaktadır. Amerikan hisse senedi piyasasının yaklaşık %75'ini kapsar. Ardından eksi 0,65 ile %65'lik bir değer kaybı yapacağını göstermişler bizlere. Bu yazıların üzerinde ise War Coverage, Market Plunge yazıları sürekli akıyor. Türkçesi piyasaların korkusu, savaş kapsamı anlamına geliyor. Bununla açıkça dolar üzerinde borsada bir devrim olacağını aktarmışlar. iPad God 2 çizgi filminin hemen hemen her yerinde bir şifre bulmak mümkün. Bu bölümde ilk bakışta önemsiz gibi görünen ayrıntıları sizler için mercek altına alarak seçici bir dilde anlatmaya çalıştım. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum yazarak abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 5. bölümde görüşmek üzere, çok teşekkür ederim.